Herkese merhabalar. Bugün yine bomba bir tarifle karşınızdayız. Çok güzel bir lahmacun yaptı annem bugün sizlere. Ben tam 2 tane lahmacun yedim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sözü anneme bırakıyorum. Hoşçakalın. Tuğçe'ye çok teşekkür ediyorum güzel sunumu için. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Tuğçe'nin de dediği gibi bomba bir tarifle karşınızdayız. Tost makinesinde lahmacun yaptık ama inanın son andaki o çıtırlığını görünce hayran kalacaksınız. Tarifime geçiyorum. Yaklaşık yarım kilo kadar un, yani 4,5-5 su bardağı diyebilirim. Üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Onun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve suyumla yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Suyunu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Yaklaşık olarak 2 su bardağına yakın su kullandım. O yüzden suyunuzun ayarını ayarlarken lütfen dikkatli olun. Acele etmeyin. Suyunuzu yavaş yavaş ekleyin. Bu lahmacun tarifini mutlaka deneyin. Hamurunda maya falan yok. Hamurunu yoğuracaksınız. Malzemelerini hazırladıktan sonra direkt yapmaya başlayacaksınız. Yani şöyle düşünün, mayalanmasını falan beklemenize gerek yok. Ve benim araştırmalarıma göre lahmacun hamurunda maya kullanılmıyor. Ama birçok tarifte maya kullananlar da var. O yüzden bu size kalmış. Ama ben size maya kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Hamurumu yoğurdum. Çok az ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Şimdi kapağını kapatacağım ve ben malzemelerini hazırlarken o bir kenarda dinlenecek. Malzemelerim ekranda gördüğünüz gibi 5 adet domates, 2 adet kapya biberim, 8-10 adet yeşil biberim, 2 diş sarımsak, 1 tane büyük boy soğanım, 4-5 dalda önceden ince ince kıydığım maydanozum var. Sırasıyla bu gördüğünüz malzemeleri robotta doğratacağım. İsteyenler elinde de ince ince kıyabilir. Ama daha pratik olması için ben robotta doğrattırıyorum. Kanalımda olan daha önceki lahmacun tarifinde ustamız eliyle doğramıştı. Ben de bunu robotla doğramak istedim. Bütün malzemelerimi tek tek robottan geçiriyorum. Yine ufak bir hatırlatma yapıyorum. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca like'larınızı, yorumlarınızı da bekliyoruz. Domatesleri de yine robottan çekiyorum. Çekmiş olduğum malzemelerin üzerine doğradığım maydanozu, 400 gram kadar kıymayı, dolu dolu 1 yemek kaşığı domates salçası ve biber salçası karışımından ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber. Yine baharatlarınızın acılığına göre siz kendiniz baharatınızı ayarlayın. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum.
Ve yine arzuya kalmış bir tatlı kaşığı kadar kişniş ekledim. Bütün malzemelerimi elimle yoğuracağım. Ve lahmacunumuzun iç harcı da hazır. Biraz da tuz ve sıvı yağ ekliyorum. Bir yarım çay bardağı kadar sıvı yağ yeterli. Ben daha öncesinde yine biraz daha eklemiştim ve onu videoya çekmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın lütfen. Yani yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ve arzuya göre tuz ekliyorum. Yapım aşamasına geçiyorum şimdi. Cevizden biraz büyük parçalar koparıp bezeler tutuyorum. Lahmacunları açmaya başlıyorum. İlk başta bezemin üzerine videoda gördüğünüz gibi bolca un alıyorum. Açtıkça o unu zaten hamur emecektir. Eğer oklavanıza biraz yapışırsa yine un atmaktan korkmayın. Hamurumu istediğim inceliğe geldikten sonra ununu silkeleyeceğim ve iç harcını üzerine yerleştireceğim. Dediğim gibi eğer oklavanıza ya da merdanenize yapışırsa un ekleyebilirsiniz. İstediğiniz incelikte ayarlayıp ve harcımızı içerisine koyacağız. Lahmacunu fırında yapmanıza hiç gerek yok. Eğer tost makineniz varsa mutlaka bu tarifi deneyin. Ama tost makinem yok diyorsanız yine aynı şekilde bu tarifi fırında da güzelce lahmacunlarınızı pişirerek deneyebilirsiniz. Gördüğünüz incelik yeterli. Şimdi tost makinamın tablalarını tost yaptığım taraf değil de diğer düz tarafları çeviriyorum. Sizin eğer böyle değilse normal tost yaptığınız tarafı da kullanabilirsiniz ama benim böyle bir imkanım olduğu için düz tarafını çeviriyorum. Tost makinamın alt üst ayarını en yüksek dereceye ayarladım. 2 adet tatlı kaşığını birini sağ tarafa birini sol tarafa gelecek şekilde birbirlerine ters bakacak şekilde yerleştiriyorum. Lahmacunu kolay atabilmek için bu şekilde bir tahtanın üzerine aldım ben. Sizler de isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz ya da bir yağlı kağıdın üzerine koyarak iç harcını koyup yağlı kağıtla koyup pişirebilirsiniz. O da yine çok pratik olur. Lahmacunumun iç harcını da koydum ve şimdi tost makinesine yerleştireceğim. Atarken hafif böyle buruşmalar olursa elinizle düzeltebilirsiniz. Ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Lahmacunum pişti bile ve ben diğerini hazırladım. Birazdan nasıl piştiğini size yakından göstereceğim. Fokur fokur kaynıyor gördüğünüz gibi. Harika, lezzetli
lahmacunlarım hazır. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı bana atın. Benim bu yaptığım malzemelerden yaklaşık 15-20 adet lahmacun çıkıyor. Ona göre siz de malzemeleri isterseniz ikiye katlar, isterseniz yarıya indirirsiniz. Tekrar lahmacunumu yine yerleştirdim. Kenarlarını hafif elimle düzeltiyorum ve kapağını kapatıyorum. Bu kadar. 2-3 dakika arası lahmacunumuz pişiyor. Ve size yakından lahmacunumu göstereceğim. Altını, çıtırlığını, inceliğini tamamen gösteriyorum. Ve birazdan da tadına bakacağım. Size çıtırlığını göstereceğim. Sizlerle yeni tariflerde buluşmak dileğiyle sizi lahmacunumun çıtırlığıyla baş başa bırakacağım. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.